Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sakarya Citroen Bull Otomotiv'deyim. Burada şimdi yeni C3'e bakacağım. Yeni C3 gelmiş, makyajlanmış. Araç önünde değişiklik var, arkasında değişiklik var. Küçük değişiklikler var C3'te, içeride var. İşte 1.210 beygirlik bir motoru var. Şu an test arabası bulunmuyor bu bayide. O yüzden şimdi sizlere arabanın sadece incelemesini göstereceğim. Neler değişmiş onları göstereceğim. Yani bu şekilde isteyen arkadaşlar da oldu. Sürüşü yok ama incelemeli, idare edin. Sürüşü inşallah geldiğinde yaparız. Hadi şimdi videoya başlayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım C3 nasılmış. C3'ü genelde kadınlar çok fazla tercih ediyor. Bir de C3'ün güzelliği renkli olması. Renkli olması çok hoşuma gidiyor. Daha öncesinde C5 Aircross'u çektim. Karşınızda Citroen C3. Bu araç 2020 model. Yeni makyajlanmış hali. Makyajlanmadan önceki halini hatırlıyorsunuz. Şurada. Burası birleşik oluyordu. Bugün Mustafa ile beraber anlatacağız. Bana yardımcı oluyor burada. C5'te beraber çekmiştik. Hem muhabbet ederken arabayı anlatıyoruz açıkçası. Bizim biraz daha tarzımız Citroen'de bu şekilde oldu. Şimdi değişiklik olarak ön panjur değişmiş. Ön tampon değişmiş. Ama herhangi far grubuna led gelmiş. Daha önceki kasada led var mıydı? Hayır, led yoktu. En dolusunu alsan led gelmiyor. Doğru mu? Led gelmiyordu. Tamam. Şimdi artık led farları geliyor. Bakın burada Citroen LED Vision diyor. Şöyle jantlarımızı görüyorsunuz. Jantlar 16 inç 205/55 R16. Böyle güzel etli bir lastik. Genelde zaten biliyorsunuz Citroen'ler konfor için yapılmış araçlar. Bunda da mesela C5'e benzer, C5 Aircross'a benzer bir süspansiyon var, doğru mu? Evet, ona benzer. İşte sınıfında hani konfor istiyorsanız Citroen'e gelmeniz gerekiyor. Citroen bu konuda daha çok üzerine düşüyor. Şu benim hemen gözüme çarptı. Böyle yarı plastik, yarı siyah, yarı krom parçaları böyle çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum bunları. Bu araçta en dolusu olduğu için bunlar geliyor. En boşlarında sanırım bunlar yoktur diye düşünüyorum. Bunlar en boşlarında yok. Hı. Şurada benzin deposunu görüyorsunuz. Bu araçta 1.210 beygir bir motor var. Bakarız birazdan. Zaten tanıdığınız bir motor. Şöyle benzin deposunda bu şekilde. Yan taraflarda plastik aksamlar kullanılmış. Bunları fazla görmezsiniz normalde. Şu davlumbazlarda renkli olur bunlar çoğu araçta. Ama bu kendi tarzı olduğu için işte Citroen'de bu şekilde yapmışlar. Tüm aracın etrafından davlumbazlarını siyah plastikler kavruyor. Burada da air bump'ları görüyorsunuz. Air bump'lar işte hani seviyordun nefret gibi. Beğenen var, beğenmeyen var. Yorumlara yazarsınız siz bunları beğenip beğenmediğinizi. Aynalarımız siyah kaplı. Yine bence bu pakete uyutuyor bir şey değil mi? Şöyle boyaya bakmak istiyorum. Şuraya kadar bir bant gibi. Evet. Bakın burası mat bir siyah. Sonrasında tavan tamamen siyah oluyor. Geçiş yapmış öyle gözüküyor. Bir anda siyaha dönmemiş. Evet. Ve şu buradaki camlar, yine arkadaki görüş mesafeleri falan ya, araç yine çok her zaman Citroen'lerde bir özellik vardır bu. Ferahlık olarak. C5'te de vardır mesela, arka camlara bakarsınız. Bu mesela çok güzel bir şey. Atıyorum park ederken çok şey oluyor. Ya şimdi ne biliyor musun? Bu virajda dönerken burası hep kör noktadır, tamam mı? Burada mesela çoluğu çocuğumu göremezsin. Çünkü arabalar da yüksek artık. Evet. Şu davulunmaz burası seni engelliyor aslında. Bu konuda burası güzel oluyor. Evet, bu bayağı işe yarar. Birazdan içeri bindiğimizde de anlarız bunu. Evet. Camları renkli görüyorum. Camlar Shine'larda renkli olarak geliyor. Evet. Bu da gayet güzel. Şimdi bu araçlarda arkadaşlar şöyle bir opsiyon var. Tavanı görüyorsunuz. Tavanda güzel böyle bir baskı var. Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu araçta mavi. Aracın gövde rengiyle seçilmiş. Siz bunları istediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz. Şöyle baktığınızda görün sizde. Farklı bir tasarım yani. Gene dediğim gibi Citroen'e bir özgü bir şey. Citroen böyle şeyleri seviyor. Bu tarz böyle tatlı, incir dokunuşları hoşuna gidiyor. Renkli araçlar yapmaya çalışıyor. Atıyorum C3 modellerinde. Biraz da aracı renklendirme ve sevimli bir hale getirmeye çalışıyor. Evet. Arkaya geçtiğimizde arabaya göre bayağı büyük bir stoplar karşılıyor bizi. Ve halojen led ampul kullanılmamış. Şimdi arabayı bir çalıştırdık. Bak stopları size göstereyim. Şöyle. Gayet güzel. Ön tarafta da durum bu şekilde. Bir dörtlüyü yakar mısın? Sinyalleri de görüyorsunuz. Sinyaller ledlerden değil, ayrıca halojen olarak. Farlarda tamamen led. Gayet güzel. Şimdi arkaya geçtiğimizde şurada C3 yazısını görüyorsunuz. C3'ün içinden böyle küçük bir detay yapmışlar. Bir siyahlık yapmışlar. Burada yeni amblemi. Citroen'in yeni amblemi sanırım burada. Evet, yakın zamanda geçti. Evet, yakın zamanda geçti. Normalde kromda. Tamamen kromda, evet. Şimdi bakalım bagaj buradan açılıyor. Böyle herhangi bir kulbu yok. En altından açılıyor. Evet. Bunun bir kötülüğü işte burada araç çamur olduğunda eğer direkt burası çamur oluyor. O sıkıntısı var sadece. Bak burada da tavanın siyah bandını görüyorsunuz boyarken. Bunları nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Fabrikada araç direkt mavi boyanıyor. Üzerine bir kat daha boyanıp siyaha boyanıyor. Çünkü şimdi mesela bunun boya kodunu ölçün. Bu boyanın 2 katı çıkacaktır tavana. Hiç ölçtün mü öyle? Dikkat ettin mi? Normalde şeydir bak. Bilmiyorum denk geldim ama bu araba tavanı 2 kat mikron çıkar.
Yani bu tavanın altında bir de mavi var. Evet. O da çok farklı bir şey. Yani çoğu ekspertize gittiğinde böyle şaşırıyor. Arabada boya var falan zannediyorlar. Çift renklerde o şekilde oluyor. Şöyle bagaja baktığımızda bagajı yeterli seviyede. Sınıfın en büyüğü de diyemem, küçüğü de diyemem. Tam ideal noktada. Alt tarafta herhangi bir yalıtım yok. Zaten B sınıftan olmaz. Şurada şöyle yalıtım malzemesini görüyorsunuz. Kontraplak kullanılmış. Tam boyu bir stepne kullanılmış. 185-55 R15. Yan taraflarda güzel kaplama var. Normalde B sınıfında böyle bir kaplama görmezsiniz. Direkt plastiği basarlar geçerler. Burada halı kaplama olmuş. O konuda güzel. Bagajda yine bileceğim. Tabii yani normalde B sınıfında direkt plastiği basar böyle, teneke lastiği geçer. Bunda halı kullanılması güzel yine. Evet, gene o siyahlığı burada da görüyorsunuz. Mavi rengi çok güzel ama ya. Bu böyle güzel bir ton. Şu an kamerada farklı gözüküyor aslında. Yeşile dönük bir mavi. Bir bak göstereyim bak rengini. Ama ne kadar olursa olsun bak, gel buradan bak sen de. Bildiğin şu an ben yeşil görüyorum gözümle ama kamera mavi görüyor, değil misin? Evet. Onu algılayamıyorum bak kamera. Bildiğiniz böyle güneş vurduğunda yeşile dönüyor. Bu gece de böyle koyu maviye döner büyük ihtimalle. Bir ton böyle şey oluyor. Şu renklerde oluyor. Ha, aynen bu rengi döner, doğru. Şu rengi döner. Bu işte aslında boyanın güzelliğini gösteriyor. Ama şey değil bu. Opak bir renk. Sedefli değil bu. Sedefli değil. Opak bir renk kullanılmış. Tavanda peki sedef var mı? Tavanda yok. Yok, evet aynen öyle. Burada ledlerimiz. Bunlar led sanırım ya. İçinde devre var arkadaşlar. Bunlar led. Devre koymuş direkt adam. Alt tarafta yine o plastik aksamımız devam ediyor. Park sensörlerimiz her yerini sarıyor. Arka tarafta disk frenlerimizi görüyoruz. Bu performans model olduğu için 1.2 turbo 110 beygir olduğu için disk frenlerimiz mevcut. Güzel, tatlı bir araba ya. Hani bilmiyorum kaçınıza hitap ediyor. Ama böyle renkli, farklı bir araba kullanmak istiyorsanız bu dikkat çıkıyor. Bu yeni C3 ile birlikte Citroen'in imzası aslında şu yöne doğru biraz daha kaydı. Normalde bu iz böyle devam ederdi. Bu farla bu şey arasında bir çizgi olurdu böyle. Evet. Ya bunu yakında tüm araçlarda göreceğiz. Citroen'in bir modeli vardı şey olarak, konsept modeli Experience. Oradaki Experience modeline benzetilmiş bu model. Yeni C4'lerle birlikte de bu model yine geliyor. Bu şekilde oluyor. Experience'ler benzer. İşte artık bu Citroen'in yeni yüzünü tüm araçlarda görmeye başlayacağız. O ayrık fardan yavaş yavaş ayrılıyorlar. Birleştirmeye, böyle hafif de olsa birleştirmeye geçmişler burada. Bakalım C5 Aircross'ta asıl yani Citroen'in bence şu an başyapıtı olan C5 Aircross'ta nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Dışarıdan pek fazla anlatacak bir şey yok ama ben direkt arabayı gördüm zaten şu gözüme çarptı. Şu detayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada işte tabela tanıma var, şerit takip var. Bu tarz donanımları bu araçta alabiliyorsunuz. Yani B sınıf bir araçta bunları almak güzel bir durum. Artık yeni B sınıfı tüm araçlarda bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi içeriye geçtiğimizde ilk başta şu dikkatimi çekti, koltuk kısmı. Yani kaç tane B sınıf araçta bu var bilmiyorum. Yine bu koltuklar Citroen'in yeni tip koltukları ve hani siz de bindinirsiniz. Evet. Çok rahat koltuklardır. Yo zaten yumuşaklığından belli oluyor. Yani bu koltuklar, yeni koltuklar arkadaşlar çok yumuşak. Ya Citroen genelde zaten böyle yumuşak koltukları seviyor. Şey olarak, konfor olarak aslında bir adım daha önde. Ya şimdi aslında şöyle yapılır. Hani konforu önemsemeyen bir markada, normal hani ikinci planda olan bir markada bütün mesela yeni araçlarına, yüksek model araçlarına yumuşak koltuk koyarlar. Evet. Ama alt paketlere, B sınıf araçlara hep sert koyarlar. Bu araçta mesela bunu kullanmaları gayet güzel olmuş. Şu koltuğumun ayarı şurada manuel yapabiliyorum. Yeni modellerimiz artık ahşap burası oluyor. Tamam. Opsiyonel olarak bu şekilde kumaş seçildi. Mesela biri geldi diyelim ki oraya ahşap seçti, özel sipariş geçti. Yapabiliyor mu böyle bir şey? Tabii ki yapılabiliyor. Hani müşterimizin isteğine göre üretiyoruz bunları. Bu fabrika çıkışı olarak normalde böyle ama derse ki atıyorum müşteri ben bunu ahşap istiyorum. Ahşap da yapılabilir. Tamam. Özel sipariş olarak. Özel sipariş geçebilirsiniz. Büyük ihtimalle zaten gelecektir de yani. Hazırda. Zaten detaylı var. Var değil mi? Gelir o. Şimdi içeriye geçtiğimizde öncelikle şu kapı kolları benim dikkatimi çekiyor. Böyle kemer gibi, kemerden yapılmış gibi ama çok ince düşünülmüş. Yani B sınıfında düşünülmeyecek kadar bir ince düşünülmüş bir kapı kolu. İçeride gri parçalar var. Şu gri parçalar benim çok hoşuma gitti ilk gördüğümde. Direkt böyle kapının rengini açmış. Bu konuda hoş olmuş. Anahtarımız burada. Şu anahtarı alıp böyle ortaya koyayım. Hem oradaki gözü de görmüş oluruz. Burada kapı üstlerimiz sert arkadaşlar. B sınıf araçlarda bu şekilde oluyor genelde. Burada güzel böyle dışarıdakine benzer airbump tasarımları var. Bu şekilde renklendirmek istemiş. Asıl kapı kolu çok hoşuma gitti. Kapı açma kolu. Bu metal ya. Evet, soğukluk hissi var. Böyle plastik değil. Aslında burası şeye benzemiş biliyor musun? O kaktüse çok benzemiş şurası. Kaktüs zaten bu aynısı vardı. Böyleydi. Evet. 8 kademeli klimamız.
Navigasyon tabii ki yok. Apple CarPlay var mı? Bilgin var mı bu araçta? Evet, Apple CarPlay bu araçta var. Şu geçişlerini görmek istiyorum. Şimdi toparladı biraz daha. Aslında enerji tasarruf modunda olduğu için biraz da böyle yavaş. Olabilir, belki de etkileyebilir. Bak şimdi şerit değiştirme uyarı sistemi, şerit takibi gördünüz. İşte Yani park yardımı. Sonları çok güzel. Ha evet, bak aynı C5 Aircross'taki gibi. Size anlatıyor hemen. Bak kör nokta sistemi de var. Evet, bunda da var. Şerit takip, ani fren sistemi. Gayet güzel. Ya bütün güvenlik aksesuarlarını bu araca doldurmuşlar. Evet. Aslında burada ne yapmışlar biliyor musun? C5'e benziyor bu. Onu diyecektim, yan yatırmışlar. Evet. Yan yatırmış. Bir tık daha yani dik olsa da yani direkt C5 olurdu. Ama keşke mesela dikey yapıp ekranın ortasına koysalar çok güzel olmaz mıydı? Belki de ekranın ortasına nasıl yani? Hani aynı C5'i düşün. Gibi. Evet, buraya koy, ikisinin ortasına ekranı koy. Mesela çok hoş olabilirdi. Evet, olabilirdi öyle de. Büyük ihtimalle onu saklarlar. Komple bir değişim yaptığında C3. Şimdi burada makyaj var çünkü. Tamamen değiştiğinde büyük ihtimalle onu oraya koyarlar. Gitmeye geliyor. Şu renkler mesela beyaz olabiliyor, kırmızı olabiliyor. Yani yine C5'te de o şey gördük ya, kırmızıydı. Hani siz aslında hoş durmuyor demiştiniz. O değişebiliyor. Beyaz olabiliyor. Aracın kendi rengi olabiliyor. Aynen. Ya bunların hepsi opsiyonel. Hani kendiniz kişiselleştirmenizi istiyor aslında. Evet. Özel araçlar yapıyorsun böylece ucuz fiyata. Yani marka olarak aslında kişinin kendi arabasını kendisinin tasarlamasını istiyoruz. Şimdi kadranlara baktığınızda şeyi görüyorum. Yine aynı bak C5 Aircross'tan dijital ekranının tarzında ama analog yapmışlar. Doğru. O da güzel. Yine bir ekranları böyle yarım kontak yapıp görelim. Bir kere daha. Şöyle güzel. Renkli ekranımız yok ama hız göstergesini ortada görebiliyoruz. Hala hız göstergesini göremediğimiz araçlar var. Dijital hızınızı görmeniz lazım. Çok daha iyi oluyor. Bunda uzun far asistanı da var bu araçta. Burada bir cebimiz var. Küçük bir göz yapılmış. 12 volt girişimiz, USB girişimiz. Yine Avrupa versiyonunda buraya grip kontrol geliyor. Onu diyecektim. Biraz çünkü garip duruyor. Evet. Yani bir şey eksiltmiş gibi duruyor. Grip kontrol buraya geliyor demek ki. Biraz daha yükseliyordur büyük ihtimalle onlarda araba. Evet. Yerden yüksekliği artıyordur. Şimdi alt tarafa geçtiğimizde vites topuzunu hatırlıyorsunuz. 5008'deki vitesin aynısı. EAT 6 var bu araçta. Mandalsız bir vites topuzu ve sadece şöyle yana çekerek geçiyor. Bunu kullanması gayet güzel aslında. İlk başta alışmanız lazım. Alıştıktan sonra çok kolaylaşıyor. Burada da vites geçişlerini görebiliyorsunuz. Bunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Uzaktan baktığınızda manuel gibi gözükmesi. Evet. Yani dışarıdan bakıldığında manuel bir arabanız varmış gibi gözüküyor. O sadece. Ama geri kalanında kullanması çok basit. O konuda kesinlikle söylüyorum. B sınıfı olduğu için manuel bir el frenimiz var. Yapacak bir şey yok. Bu sınıflarda böyle. Şurada kolçağımız şöyle koltuğa dayalı. Bu konuda çok güzel. Ben bunu kullanmasını çok seviyorum. Bunun tek sıkıntısı sana kolçak vermemesi. Senin kolçağın yok. O da sonradan takılabilen bir şey aslında. Sonradan takılabiliyor değil mi o? Evet. Ayarlanıyor. B sınıfı bir araç olduğu için. Ya bunlarda işte dediğim gibi düşük göğüs, mesela göğüsün açıkta kalması falan. Evet. Bu tarz şeyler normal karşılayacaksın. Hani fiyatı yüksek olabilir ama bunun suçlusu Citroen değil, vergiler ve kur. Yoksa bu Avrupa'da uygun fiyatlı, herkesin ulaşabildiği bir araba. Ön tarafta koltuğumu ayarlayıp arkaya geçmek istiyorum. Bir arka tarafa bakayım şöyle. Tamam, şu anda iyi. Size bir de kapı sesini dinleteyim arkadaşlar. Gayet güzel kapanıyor. Sesi de iyi. Kapımızı açtığımızda ben pek B sınıfı araçlara sığabilen biri değilim. 1.81 boyum var. Şu anda tam sınırlı arkadaşlar. Böyle arada bir elim girer. 3 silindirli bir motor. Daha önce bunu Corsa'da falan da kullanmıştım. Öyle sarsıntısı olan bir motor değil. Bu 3 silindirlerde genelde en önemli şey sarsıntıdır. Performans olarak zaten bu arabaya fazla, ben size söyleyeyim. 110 beygir fazla yeter. Bu aracın boş paketleri de var. Boş paketlerinde de 1.2 80 beygir civarında bir motor var. Onu da 150.000 civarı bir fiyata alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle motor takozlarına bakıyorum. Motor takozlarında hemen dikkatimi Peugeot amblemi çekiyor. Motor suyumuzu görüyorsunuz. Cam suyumuzu görüyorsunuz. Cam suyu buradan devam ediyor. Genelde cam suylarını şöyle alt tarafa saklarlar. Motorun içinden de şöyle bir ses geliyor bakın. Hep bu olur bu sesler. Şöyle Peugeot Citroen amblemlerini tekrar görüyoruz. Burada intercooler'ı garip bir şekilde dikey yerleştirmişler. Ben hep yatay gördüm. Şaşırdım vallahi bakın. Sızdıramayınca dikey yapmışlar. Akümüz burada komple kapalı. Ben bu kadar kapalı bir aküyü de harbiden B sınıfında görmedim daha önce. Her tarafını kapatmışlar. Şurada dahi Peugeot Citroen amblemini koymuşlar. PSA hepsini koymuş. Güç anlamında herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi Corsa videosunda yukarı koyayım. Orada bu arabanın motorunu da kullanmıştım. Şimdi kaputu kapatayım. Arkadaşlar yeni C3'ten bu kadardı. Makyaj C3'ü komple sizin için inceledim. En dolu versiyonuna baktık. Shine paketine baktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince sizden anlatmaya çalıştım. Siz de eğer ki aklınıza bir şey takılırsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.